Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz tüylü çanta yapılışını paylaşacağım. Aslında bursu yapmayacaktım. Askılı bir çanta yapmak için yola çıkmıştım. Ama sonradan bursun çok yakışacağını düşündüm. Bakar mısınız? Çok şık bir çanta oldu sonuç olarak. Ben bu tarz çantaları kullanmayı çok seviyorum. Hem de yaz sezonunda bir tane yapmıştım şeker çanta. Onu da açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Çok sevilmişti ve çok kullanışlı bir çantaydı. Ona benzer yaptım. Sadece oval taban değil, yuvarlak taban üzerine çalıştım. 2 tane ipin karışımından oluşuyor. Bu da kışlık versiyonu diyelim. Gayet güzel oldu. Bu tarz çantalarda oldukça moda zaten. O yüzden severek kullanacağımı düşünüyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. İplerimden videonun başlangıcında bahsediyorum. Bir adet almanız yeterli olacak. Her iki ip için de geçerli. Bursumda 12,5 santim burs kullandım. Üzerine bu şekilde zincir askıyı sabitleyerek kullanışlı hale getirdim. İçerisi gayet geniş. Aslında orta boyutta bir çanta yapmış olduk. Birçok eşyanızı sığdırabileceğiniz bir boyutta çanta oldu. Şöyle kapanmış haliyle de kapatamadım. Gayet güzel bir görüntü elde ediyoruz. Burada hemen sizlerle ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Video içerisinde açık halinin ölçüsünü de paylaşıyorum. Tabana kadar ölçtüğümde 17 santim. Genişliğini ölçebildiğim kadarıyla bakın şöyle ölçmeye çalışıyorum sizlere. 22 santim ölçüsünde tamamlamış oldum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu çanta için 2 tane ipin karışımından yola çıktım. Öncelikle supra ipimizden tabanımızı oluşturuyoruz. Devamında yine örgü işlemi esnasında supra ipimizde yürüterek devam ediyoruz. Taban sert böyle kalıp gibi durunca çanta daha güzel gözüküyor. O yüzden 3 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Sıkı bir taban yapacağız. Yuvarlak tabanımızı oluşturup çantamızın duvar kısmına devam edeceğiz. Hemen ipimin özelliğinden bahsetmek istiyorum. %50 koton, %50 polyester karışımından oluşuyor. 200 gram 200 metre uzunluğunda. 3 ve 5 milim tığ için uygundur diye belirtilmiş. Biz de 3 numara tığ ile başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi burada bir adet ip yeterli olacaktır. Benimle birebir aynı ölçülerde çalıştığınızda ya da bir tık daha da büyük çalışabilirsiniz. İpimizden elimizde kalıyor. Diğer ipim ise Furly Fox olarak geçiyor. Bu yeni bir iplik. Aslında bildiğimiz bir iplik. Bakın şu şekilde. Görüntü olarak yumuşak bir yapıya sahip. Bu ipi tek başına kullandığımızda birazcık böyle güçsüz durduğu için 2 ipin karışımından çantamızı yapıyoruz. Bu ipim ise %100 polyesterden oluşuyor. 100 gram 140 metre uzunluğunda. Yine aynı şekilde aynı tığ numarasıyla çantamızı tamamlıyoruz. İkisinden de bir adet almanız yeterli olacak. Açıklama kısmına iplerimin linkini bırakıyorum. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendinize uygun renk kombini yaparak çantanızı oluşturabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi taban yapılışıyla başlıyoruz. Taban yapılışında supra ipimizi elimize aldık. Tığımı ortasına yerleştirdim. 2 kez döndürdüm ve tığ yardımıyla içerisinden çekerek halkamı oluşturdum. Bir tane zincir. Halkanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Zincirle beraber 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğne. Zincirde bir tane sık iğne olarak kabul ediyorum. 2 tane sık iğne. Devam ettim. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen şöyle halkamızı sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Daha sonrasında bu fazla kalan ipimi de elimle tutarak gizliyorum ve birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım ve 2 tane sık iğne öncesinde hemen bir tane ilmek belirleyici takıyoruz. Çünkü burası bizim bir üst sıranın başlangıç noktası. Yandaki boşluğa geldim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 2 tane sık iğne ve devam ediyorum.
İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burası son boşluğumuz. Hemen buradan da tığımı geçirdim. 1, 2 tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Ve saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk ikinci sıramızda. Üçüncü sıram için ilk boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. Çift sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne. Üçüncü sıramızda da her boşluğa çift sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burası bizim son boşluğumuz ve buraya çift sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi dördüncü sıram için ilk boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, aynı boşluğa dönerek 2 tane sık iğne, çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım ve öncesine ilmek belirleyicimi taktım. Dördüncü sıramda yandaki boşluğa geldiğimde bir tane tek. Bir sonraki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Dördüncü sıramızda bir tane çift, bir tane tek yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya geldiğimde son boşluğumuz bir tane tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Başlangıçta da çift sık iğne yaparak başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi burada bir üst sıra için yani 5. sıram için bir tane sık iğnemi yaptım ve öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. 5. sıramda herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 5. sıramın son boşluğuna geldiğimde de bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. 6. sıram için ilk boşluğuma geldim. 1, aynı boşluğun içerisine dönerek çift sık iğne ile başlangıcımızı yaptık ve öncesine ilmek belirleyicimi taktım. Çift sık iğne yaptıktan sonra yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek, yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek, 2 tane tek yaptım yan yana. Üçüncü boşluğuma geldim. 1, 2 tane sık iğne, çift sık iğne yaptım. 1, 2 tane tek sık iğne. Üçüncü boşluğuma geliyorum. Çift sık iğne yaparak devam ediyorum. 6. sıramda bir tane çift, 2 tane tek. Bu sıra sonuna kadar devam ediyor. 7. sıramda herhangi bir arttırma yapmıyorum. Her boşluğa bir tane sık iğne. 8. sırama geldiğimde buradaki tek sayımızda artış oluyor. Bir tane çift, 3 tane tek. Bir üst sıraya geliyorum. Yine arttırma yapmıyorum. Bir üst sıraya geldiğimde yine tek sayım artıyor. Bir çift, 4 tane tek yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Tabanımız hep bu şekilde devam ediyor. Ta ki istediğimiz uzunluğa, genişliğe ulaşana kadar. Şimdi toplamda 14 sıra boyunca giderek istediğim taban genişliğine ulaştım. Burada en sonki arttırmamda bir çift 6 tane tek yaparak 14. sıramı tamamlamış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada kaç santim ölçüsünde bir taban yapmış olduk? 14 santim genişliğinde yuvarlak tabanımızı tamamladık. Dilerseniz daha büyük bir çanta için tabanı büyütmeye devam edebilirsiniz. Yine aynı mantık ile arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi buradan sonra ben yaklaşık 3 sıra boyunca her boşluğa bir tane sık iğne yaparak dönüp geliyorum. Daha sonra diğer ipimizin başlangıcını yapıyoruz beraber. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi birkaç sıra boyunca düz olarak ilerledikten sonra artık parçamız üste doğru dönüşünü sağladı. Bakın yukarıya doğru kıvrılmaya başladı. Şimdi burada yine ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geldiğimde farklı bir işlem yapıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırmamı yaparak sıramı birleştirdim. Çünkü diğer ipimin başlangıcını yapmam gerekiyor artık. Modelimizi kuracağız. Burada hemen dibinde düğümleme yapıyorum. Ve düz bir şekilde ilerlemeyeceğimiz için burada ilmek kaydırma yaptım. Çünkü artık bu örgümüzün iç tarafından devam edeceğiz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Düğümledim. Diğer ipimi elime aldım. Buradaki ipimi bırakıyorum artık. Arada aynı ipimizde devam edeceğiz. Bir sıra bu ipimden, bir sıra diğer ipimden örme işlemi yapacağım. Şimdi örgümün arka tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim.
Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. 2 tane yan yana sık iğne yaptıktan sonra 3. boşluktan tığımı geçiriyorum. Burada farklı bir işlem yapıyorum. Şöyle parmağımı yerleştirdim. Parmağımın üzerinden doladım ipimi. Çektim. Bakın bir tık uzun ip bırakmış olduk burada. Hemen şöyle parmağımı da çekiyorum içerisinden. Buraya sık iğnemi yaptım. Bakın ipim burada bu şekilde uzun kaldı. Şimdi yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. 2 tane sık iğne yaptıktan sonra 3. boşluğum için şöyle parmağımı doladım. İpimi çekiyorum. Bakın hala orada uzun ipim var. Şöyle tutalım kaçmasın. Şöyle tutuyorum elimle ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane yan yana sık iğne. 3. sık iğne için şöyle parmağımı yerleştirdim. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. 1 2 tane yan yana sık iğne. 3. sık iğne için tığımı geçirdim. Parmağımı ipin üstüne yerleştiriyorum. Ve şöyle ipimi üstünden aldım. Ve sık iğnemi yaptım. Parmağımı çektim. Şimdi 1 2 tane yan yana sık iğne. 3. sık iğne için boşluktan tığımı geçirdim. Üzerine parmağımı yerleştiriyorum. Üstünden ipimi çektim. Ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bir halka uzun ip bırakmış olduk arkada bakın. 1 2 tane sık iğnemi yaptım yan yana. 3. boşluğuma geldiğimde ipimin üzerinden parmağımı yerleştiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Ve ipimi bıraktım. Devam ettim. 1 2 tane yan yana sık iğne. Şimdi şöyle bir bakalım istiyorum. Bakın gayet güzel gözüküyor. Şimdi burada neden içeriden örüyoruz? Daha önce düz bir şekilde devam edip denedim. Ben de çünkü sizinle beraber ilk kez kullanıyorum bu ipi. Düz devam ettiğimde bu tüyler iç kısımda kaldı. Dışarıda ise görüntümüz bu şekilde dümdüz gözüküyor. O yüzden görüntü olarak güzel gözükmedi. Daha sonra terse dönerek denediğimde bu şekilde daha güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi birkaç kez daha aynı işlemi yapalım. 2 tane sık iğnemi yaptım. 3.'deyim. Hemen şöyle boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın parmağımın üzerine yerleştirdim. Belli bir süre sonra eliniz alışıyor. Üstünden ipimi çekiyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Bıraktım. 1 2 tane yan yana sık iğne. 3. boşluktayım. Parmağımın üstüne yerleştirdim ipin. Üzerinden şöyle çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 tane sık iğne. 3. boşluk için parmağımı yerleştiriyorum. İpimi üzerinden çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Şimdi bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğime de bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Şimdi burada diğer ipimizi elimize alıyoruz. Bu tüylü ipimizi bıraktık burada. Birazcık boşluk görmemiz zorlaşıyor. Şöyle ilk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Burası bizim bir üst sıraya başlangıç noktamız artık. Hep burada bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Şimdi burada her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın tüylü ipimi orada bıraktım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir üst sıraya geldiğimizde diğer ipimizin başlangıcını yapacağız.
Sıra sonuna kadar geldim. Bakın buradaki son boşluğuma da bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bir üst sıraya başlangıcımız diğer ipimle yapacağım için buradaki ipimi bıraktım. Hemen diğer ipi parmağıma aldım ve ilk boşluktan şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 2 tane yan yana sık iğne. Üçüncü boşluğumuza geldiğimizde ne yapıyorduk? Parmağımı yerleştirdim üzerine ipimin. Daha sonra tığ yardımı ile içerisinden çekiyorum ve sık iğnemi yapıp parmağımı çıkardım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Üçüncü boşlukta parmağımı ipimin üstüne yerleştirdim. Buradan ipimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğne. Şöyle bıraktım ipimi. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 tane sık iğne yaptım yan yana. Üçüncü boşluktayım. Parmağımı yerleştirdim. İpimi çekiyorum ve tek seferde çekerek sık iğne. Bir, 2 tane yan yana sık iğne. Üçüncü boşluk. Parmağımı yerleştirdim. Bir, 2 tane sık iğne. Üçüncü boşluk. Parmağımı yerleştirdim. Bir, 2 tane sık iğne. Üçüncü boşluk için parmağımı yerleştiriyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpi içerisinden çektim. Sık iğne. 1, 2. Şimdi bir bakalım nasıl oluyor. İlmeğimi bıraktım. Bakın. Dıştan görüntümüz bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bir üst sıraya geldiğimde yine diğer ipimle devam ediyorum. Burada sadece bu tüy ipimizle devam edersek böyle tok bir görüntü elde edemeyiz. Kalıp gibi dursun istiyorsanız arada mutlaka diğer ipimizle bir sıra yapmamız gerekiyor. 2 sıra yaptığımızda ise ip kendini çok belli ettiği için bir sıra yeterli olacaktır. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. İstediğim duvar uzunluğuna ulaşana kadar. İstediğim duvar uzunluğuna ulaşana kadar devam ettim. En son sıramda supra ipiyle geçiş yaparak sıramı tamamladım. Başlangıç noktamıza geldiğimizde ilmek kaydırma yaparak sıramızı birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi bursumuzu sabitlemeye. Elimde olan 12,5 santimde bir tane bursum vardı. Onun sabitlemesini yapacağım. Dilerseniz daha büyük burs da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi benim bursum 12,5 santim ölçüsünde. Şimdi burada nasıl bir sabitleme yapıyoruz? Yuvarlak bir taban olduğu için şöyle öncelikle kenar kısımlarını belirliyorum. Kenar kısımlarımızı belirledikten sonra ben buradan küçük bir tutturma işlemi yapıyorum. İp ile bağlama yapıyorum. Bursum bir tık küçük oldu çantama göre ama ben bunu dikerken ayarlamasını yapıyorum. Dediğim gibi siz kendi boyutuna göre tercih edebilirsiniz. Şimdi burada hemen şöyle kıvırmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim. İp ile düğümleme yapacağım. Hemen şöyle düğümledim. Diğer tarafa geldim. Bakın tam orta noktalarını buluyoruz. Kaydırma olmasın diye dikme esnasında küçük bir tutturma işlemi yapıyorum. Çünkü diğer türlü kaydırma yaptığımızda çantamızın görüntüsü yamuk oluyor. Güzel olmuyor. Şöyle sıkı bir şekilde bağladık. Şimdi burada gizli burs olmadığı için nasıl bir dikme işlemi yapıyoruz? Normalde gizli burs olduğunda direkt sarma işlemi yaptıktan sonra rahatlıkla dikebiliyorduk. Ama bu tarz burslarda görüntü olarak güzel gözükmesi gerekiyor. İpinize uygun bir renk tercih ederek bakın şöyle
delikler var bursumuzda. O yüzden içerisine içeriden bir dikme olacağı için şöyle içeriden buraya yerleştirme yapıyorsunuz. Bakın şuradaki boşluğa elinizle ayarlayıp bir yerleştirme yapıyorsunuz. Uygun iğnemize ipimizi taktıktan sonra hemen şöyle içeriden bir başlangıç yapalım. Bir yandan da tüylü ip olduğu için çok net göremiyorum şu anda. Tamam. Bakın başlangıcımı yaptım. Şimdi dışarıdan buradaki görmüş olduğunuz delikten iğnenizi geçiriyorsunuz. İçeriden çıkıyorsunuz. Bakın örgümüz içerisinde. Buradaki boşluğun içerisinde. Daha sonra bir sonrakine geçiyorum. Burada gitgen yaparak bir dikme yapıyoruz. Yani arada hiç boşluk olmayacak şekilde bir dikme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi bir önceki boşluğumdan geriye döndüm. Ve bir sonraki boşluğuma geçiş yapıyorum. Evet. Şimdi ben bu şekilde buradaki noktama kadar dikme işlemine devam ediyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi orta bölüme kadar geldim. Burada geçişimizi nasıl yapıyoruz? Arada çok boşluk olsun istemediğim için şöyle tüylerini düzeltmek istiyorum öncelikle. Burada şöyle bakın dıştan içeriye bir sabitleme yapıyorum. İyice sağlam olması açısından birkaç kez de yapabilirsiniz ama bunu görüntü olarak ayarlamanız gerekiyor. Hemen şöyle geçişimi sağlıyorum diğer taraftan ve bir kez de buradan yaptım. Tamam. Şimdi şuradaki ilk boşluktan iğnemi geçiriyorum. Ve geçişimi sağlamış oldum. Devam ediyorum aynı şekilde diğer taraftaki noktamıza kadar. Bursun sabitleme işlemini tamamlayıp geldim. Şöyle hem açık hem kapalı halini sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Kapatınca da bu şekilde çok şık bir çanta yapmış olduk. Aynı zamanda buradaki boşluklarına da hemen elimde olan bir tane zincir askının sabitlemesini yaptım. Bu şekilde daha kullanışlı şık bir çanta elde etmiş olduk. İpliğimden birer adet yumak vardı elimde, hala var. Bakın sizlere kalan ipliğimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde hala ipim elimde var. Daha büyük de çalışabilirsiniz ya da daha küçük çalışırsanız belki 2 tane çanta da yapabilirsiniz. Gayet ekonomik bir çanta olmuş oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.